66 milyon yıl önce bu gezegende bir sabah, sakin ormanların, ılıman denizlerin huzuruyla dev yaratıklar gezegende dolaşıyordu. O gün dünya sonsuza kadar böyle devam edecekmiş gibi görünüyordu. Ama gökyüzünde kimsenin görmediği ve kimsenin durduramayacağı bir şey belirdi. O şey birkaç saat sonra bu gezegenin hakimi olan tüm canlıları yeryüzünden silecekti. Onları yok eden şey aslında sadece bir asteroid değildi. Çünkü asıl kıyamet çarpmanın kendisi değildi. Asıl kıyamet çarpmanın sonrasında olanlardı. Önce gökyüzü yandı, sonra dünya karardı, gezegen dondu. Ama o karanlığın içinde bazı küçük canlılar saklanıp hayatta kalmayı başardı. O asteroid birkaç saniye erken ya da geç gelseydi, var olamayacak o canlıların bugün nesli hala devam ediyor. O canlılar kim mi? O canlılar sen ve senin ataların. Kirli Arşiv'e hoş geldiniz. Bu bölümde dev yaratıkların yok oluşunun insanlığın varoluşuna nasıl zemin hazırladığını aydınlatmaya çalışacağız. Hazırsan zamanı 66 milyon yıl geriye sarıyoruz. 66 milyon yıl önce dünya bugün olduğundan çok farklıydı. Deniz seviyeleri daha yüksekti. Ormanlar daha gürdü. Hava daha sıcaktı. Bu gezegene insanlar değil, dinozorlar hükmediyordu. Karada triceratops sürüleri dolaşıyordu. Gökyüzünde dev pterosaurlar süzülüyordu. Denizlerde mosasaurlar sessizce avlanıyordu. Ve bütün bu dünyanın merkezinde bir canlı duruyordu. Tyrannosaurus Rex. Kasları, diş yapısı, içgüdüleri ve yenilmezliğiyle diğerlerinden ayrışıyordu. Milyonlarca yıl boyunca bu ekosistem dengeli bir şekilde çalışıyordu. Avcılar vardı, avlar vardı. Bu sistemin değişmesi imkansız gibi görünüyordu. Eminim o sabah dünyanın hakimi bir T-Rex yok olacaklarına ihtimal vermiyordu. Ama uzayın derinliklerinden uzunca zamandır dünyaya doğru gelen bir şey vardı. Ve o şey geri dönülmez noktayı çoktan geçmişti. Mars ile Jüpiter arasında dev bir bölge var. Asteroid kuşağı. Milyonlarca kaya parçası. Sonsuz bir döngü içinde dönüp duran dev kütleler. Çoğu hiçbir yere gitmez. Sessizce öylece durur. Ama bazen bir çarpışma, bir yörünge kayması ya da Jüpiter'in devasa çekim gücü nedeniyle bir kaya serbest kalır. Ve o an adım adım yaklaşır yok oluş hikayesi. Bilim insanlarının tahminine göre dünyaya gelen asteroid 10 ila 15 kilometre genişliğindeydi. Yani küçük bir şehir büyüklüğünde. Ama mesele boyutu değildi. Mesele hızıydı. Saniyede yaklaşık 20 ila 30 kilometre hızla geliyordu. Bir mermiden onlarca kat hızlı. Karanlığın içinde milyonlarca yıl boyunca sessizce ilerleyen dev bir asteroid. Ve önünde mavi bir gezegen. İşin en rahatsız edici boyutuysa bu tarz çarpmalar evrende normal. Yani dünyanın başına gelen şey özel değildi. Sadece sıra bu kez dünyaya gelmişti. 66 milyon yıl önce, bugünkü Meksika kıyılarında sabah saatlerinde anormallikler başladı. Gökyüzü değişti. Önce küçük bir ışık, sonra güneşi bastıran beyaz bir alev. Hayvanlar oradan oraya kaçmaya başladı. Kuşlar sessizleşti ve birkaç saniye sonra asteroid atmosfere girdi. Sürtünmeyle yüzeyi güneş sıcaklığına yakın seviyelere ulaştı. Gökyüzü yanıyordu ve çarpma gerçekleşti. O anda ortaya çıkan enerji, insanlığın sahip olduğu bütün nükleer silahlardan milyonlarca kat daha büyüktü. Yakınındaki her şeyi anında buhara çevirdi. Denizler yükseldi, kayalar eridi, yer kabuğu kıvrıldı. Ama asıl korkutucu olan ne biliyor musun? Kıyamet henüz başlamamıştı. Çünkü asteroid sadece çarpmakla kalmadı, gezegenin tamamını zincirleme bir yok oluş sürecine soktu. Ve bu süreç yıllarca devam etti. Çarpmanın etkisiyle dev kaya parçaları atmosferin dışına savruldu. Sonra akkor halinde geri düştüler. Gökyüzünden ateş yağmaya başladı. Ormanlar kıtalar boyunca yandı. Yangınlar birleşti, geri dönüşü imkansız bir hal aldı ve kısa süre sonra dünyanın üstü siyah bir tabakayla kaplandı. Güneş görünmüyordu. Günlerce, haftalarca.
Aylarca. Gökyüzü kapanmıştı. Fotosentez durdu. Bitkiler öldü, otçullar besinsiz kaldı. Etçiller de onları takip etti. Burada çok önemli bir detay var. Çoğu insan dinozorların çarpma esnasında öldüğünü zannediyor. Ama büyük kısmı çarpma esnasında ölmedi. Açlıktan ve soğuktan öldüler. Zehirlenen doğanın içinde yavaş yavaş tükendiler. Bir T-Rex düşün. Bir zamanlar dünya üzerinde var olan en korkunç canlı. Şimdi yanmış ağaçların arasında yiyecek arıyor. Aç ve bitkin. Ve her dakika yok olmaya bir adım daha yakın. Ve yetmezmiş gibi asit yağmurları başladı. Atmosfere yayılan kükürt bileşikleri yağmurla birlikte yere indi. Toprak zehirlendi, denizler asitleşti. Dünya artık yaşamak için uygun bir yer değildi. Ve bu noktada gezegendeki yaşamın yaklaşık %75'i yok oldu. Karanlığın içinde saklanan bazı küçük canlılar ise hayatta kaldı. Ve hikayenin en can alıcı kısmı tam da burada başlıyor. Hayatta kalanlar dev değillerdi, güçlü değillerdi, hızlı da değillerdi. Bildikleri en iyi şey saklanabilmekti. Kayaların altında, toprağın içinde, ağaç köklerinin arasında. Bunlar ilk memelilerdi. Milyonlarca yıl boyunca devlerin gölgesinde yaşadılar. Sessiz, temkinli ve korkakça. Sonuç olarak tam da bu yüzden hayatta kaldılar. Belki az yiyecekle yaşayabildikleri için, belki de sadece küçük oldukları için. Ama bir şekilde başardılar. Onlarla birlikte bazı kuşlar, bazı böcekler, bazı amfibiler, bazı bitki tohumları da hayatta kaldı. Sonra yıllar geçti. Gökyüzü yavaş yavaş eski halini aldı. Güneş dünyayı yeniden ısıtmaya ve aydınlatmaya başladı. Toprak yeniden yeşermeye başladı. İşin özü, dinozorların sonu memelilerin başlangıcı oldu. Yani insanlığın ortaya çıkabilmesi için gezegenin önce resetlenmesi gerekiyordu. Dinozorlar yok olduktan sonra dünyadaki boşluk yavaş yavaş dolduruldu. Memeliler büyümeye başladı. Çeşitlendi ve yayıldı. Bir zamanlar geceleri saklanan küçük canlılar artık planetin yeni sahipleriydi. Bu evrim milyonlarca yıl boyunca devam etti. Bazıları devleşti, bazıları denize döndü, bazıları gökyüzüne yöneldi. Ama içlerinden biri farklı bir yol seçti. Dik yürümeye başladı. Aletler icat etti. Ateşi buldu. Sonra gökyüzüne baktı ve şu soruyu sordu. Dünya bunu daha önce yaptıysa tekrar yapabilir mi? Bugün dünya o çarpmanın izini hala taşıyor. Yucatan Yarımadası'nın altında, deniz tabanının derinliklerinde, Chicxulub krateri, yaklaşık 180 kilometre genişliğinde dev bir yara. Yıllarca kimse onun ne olduğunu anlamadı. 1970'lerde petrol araştırmaları yapan jeologlar tuhaf bir yapı fark etti. Toprağın altında olması gerekenden farklı bir şekil vardı. Araştırmalar derinleştikçe gerçek ortaya çıktı. Bu dev bir çarpma krateriydi ve yaşı 66 milyon yıldı. Yani tam olarak dinozorların yok olduğu dönem. Bugün bazı bilim insanları hala tek sebebin asteroid olmadığını, dev volkanik patlamaların zaten gezegeni zayıflatmış olabileceğini, belki de çarpmanın sadece son darbe olduğunu tartışıyor. Ama kesin olan bir şey var. Dünya geçmişte yaşamı resetledi ve bunu yapabilecek güce hala sahip. O krater bugün orada bir hatırlatma gibi sessizce duruyor. Belki de verdiği tek bir mesaj var. Bu gezegenin gerçek sahibi biz değiliz. Bugün 66 milyon yıl öncesine zaman yolculuğu yaptık ve bütün bu hikayenin sonunda geriye kalan tek şey biz olduk. Bu hikayenin en rahatsız edici tarafı dinozorların nasıl öldüğü değil, insanlığın var olabilmesi için belki de dinozorların yok olması gerekiyordu. Bir asteroid, bir kıyamet, bir yok oluş ve milyonlarca yıl sonra ortaya çıkan insanlar. Belki de dünyanın tarihi tam olarak böyle çalışıyor. Bir şey yok oluyor, başka bir şey başlıyor. Ve belki bir gün biz de başka bir türün başlangıç hikayesine dönüşeceğiz. Burası Kirli Arşiv ve bu arşiv çok derin. Serinin devamında tarihin, insanlığın ve evrenin en karanlık olaylarını incelemeye devam edeceğiz. Bildirim zilini açık tut. Çünkü bir sonraki dosya bugünkünden çok daha rahatsız edici olacak. Hoşça kalın.